15. yüzyıl Floransa'sı, yalnızca Rönesans'ın değil, aynı zamanda iktidar savaşlarının da sahnesidir. Bu dönemde sanat, sarayların ve dini kurumların duvarlarını süslemekle kalmaz. Bir bakıma toplumsal düzenin görsel temsilcisi olur. Andrea del Castagno, bu bağlamda yalnızca bir ressam değil, aynı zamanda iktidarın ve çatışmanın resmedicisidir. Castagno'nun eserlerine bakıldığında izleyiciyi ilk karşılayan şey figürlerin sertliği, bakışların doğrudanlığı ve mekanın daraltılmışlığıdır. Onun için sanat, güzellikten ziyade araçtır. Mesaj vermek, kontrol etmek, hatta hizaya sokmak için kullanılan bir dil. Bu dilin şekillenmesinde Floransa'daki siyasi gerilimlerin etkisi büyüktür. Cosimo Medici'nin gücü, Albizzi ailesinin gölgesi, halkın ayaklanma potansiyeli ve papalığın talepleri, sanatçılar için yalnızca fon değil, aynı zamanda baskı kaynağıdır. İşte Andrea del Castagno, bu ortamda biçimlenmiş bir bakışın taşıyıcısıdır. Andrea di Bartolo di Bargilla, 1421 yılında doğar. Del Castagno lakabı, ailesinin köyünden gelir. Çocukluğunda Floransa'da yaşanan siyasal çalkantılar, onun zihinsel dünyasında derin izler bırakır. Erken dönem eserleri, klasik oranları öğrenmeye çalışan bir ressamın izlerini taşır. Fakat Castagno, hızla kendi dilini geliştirir. Bu dil, yumuşak geçişlerden ve idealize edilmiş yüzlerden uzak, sert geçişlerin ve belirgin anatomik vurguların dili olur. Özellikle Santa Maria Nuova Hastanesi için yaptığı haç sahnesi, figürlerin ağırlığıyla değil, mekanın sıkışıklığı ve gerilimiyle dikkat çeker. O dönemde sanat, yalnızca dinsel bir görev değil, aynı zamanda kentli kimliğin bir yansımasıdır. Castagno'nun bu kimliğe karşı hem mesafeli hem de meydan okuyucu bir tavır aldığı söylenebilir. Castagno'nun eserlerinde beden yalnızca bir insan figürü değildir. Her kas çizgisi, her duruş, bir ideolojinin taşıyıcısı gibidir. Özellikle Santa Apollonia Manastırı'ndaki son akşam yemeği freskinde, İsa ve havarileri arasındaki mesafe, yalnızca mekansal değil, toplumsal bir ayrımı da temsil eder. Yahuda'nın oturduğu pozisyon ve beden dili, onu yalnızca bir ihanet figürü olarak değil, dışlanmışlık ve yalnızlığın sembolü olarak da kurgular. Castagno'nun bu kompozisyonda oluşturduğu keskin perspektif, figürler arasındaki boşluğu büyütür ve bu boşluk, izleyicinin gözüne bir duvar gibi çarpar. Castagno için beden, kontrol edilmesi gereken bir yüzeydir. Onun figürleri, hareket halinde değildir, dondurulmuştur. Böylece anlatılan sadece olay değil, aynı zamanda durum olur. Bu biçim, sanat yoluyla bedenin siyasallaştırılmasıdır. Sanatçı yalnızca dini konulara odaklanmaz. Özellikle Uomini Famosi serisinde Dante, Petrarca, Boccaccio gibi isimlerin portrelerini yapar. Bu portreler sadece bireylerin yüzlerini değil, dönemin ideolojik yansılarını da içerir. Burada portreler bir hatırlatma değil, bir yeniden inşa aracıdır. Castagno, bu tarihi figürleri yalnızca tanıtmakla kalmaz. Onları belirli bir duruşla, belirli bir tavırla sunar. Bu duruşlar, Floransa'nın kültürel hiyerarşisine paralel şekilde kurgulanmıştır. Beden burada da kontrollüdür. Giysilerin kıvrımı, elin pozisyonu, başın yönü. Her şey dikkatle belirlenmiştir. Bu portreler, bireyin değil, sistemin yüzüdür. Floransa'daki hemen her büyük sanat siparişi Medici ailesinin kontrolünde olduğu için Castagno'nun çalıştığı manastır, hastane ve şapel duvarları, dolaylı biçimde Medici iktidarının estetikle kurduğu ilişkiyi yansıtır. Castagno, Medici ailesinin himayesi altında doğrudan çalışmadığı gibi, Medici'nin himayesindeki sanatsal ortamda, biçimsel olarak bir karşıt figür gibidir. Onun figürleri, Fra Angelico'nun zarif azizlerinden veya Filippo Lippi'nin ince duygular taşıyan madonnalarından çok uzaktır. Bu da, onun kendi estetik anlayışında biçimsel olarak strateji geliştirdiğini gösterir. Cosimo'nun ideali, düzenin görünür kılınmasıydı. Castagno ise bu düzenin sertliğini sergilemeyi tercih etti. Bu tercihiyle, Medici Floransa'sında sadece sanat üretmemiş,
aynı zamanda estetik üzerinden politik bir tavır koymuştur. Andrea del Castagnò'nun ismi, yalnızca freskleriyle değil, Floransa sanat çevresinde yankı bulan, Domenico Veneziano'nun öldürülmesi iddiasıyla da anılır. Vasari'nin sanatçıların hayatları eserinde yer verdiği rivayette, Castagno, rekabet içinde olduğu Veneziano'yu kıskançlıkla zehirlemiştir. Olay, tarihsel olarak çürütülmüş olsa da, bu spekülasyon Castagno'nun kişiliğine dair kalıcı bir gölge bırakmıştır. Veneziano Castagno'dan yaklaşık 4 yıl sonra ölmüştür. Ancak bu zaman farkı, iddianın yayılmasını engellememiştir. Çünkü bu iddia, yalnızca bir cinayet suçlaması değil, aynı zamanda Floransa'daki sanat üretiminin yalnızca teknik değil, politik bir alan olduğunu da hatırlatır. Castagno'nun Veneziano'dan etkilenmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Işık-gölge kullanımı, figürlerin mekanda kapladığı hacim ve renkteki şeffaf geçişler, her iki sanatçının ortak yönlerini ortaya koyar. Ancak Castagno'nun Veneziano'ya göre daha sert bir plastik dili tercih ettiği de açıktır. Bu fark, ikisi arasında ideolojik bir ayrımı da görünür kılar. Bu bağlamda, zehirleme söylentisi sadece kişisel bir kin ya da düşmanlık anlatısı değildir. Castagno, yalnızca fırçasıyla değil, içinde bulunduğu toplumsal ağlarla da bir strateji yürütüyordu. Veneziano'nun ölümü, Castagno'nun sanatına bir etki bıraktığı söylenemez. Fakat iddia, trajik biçimde, Castagno'nun tarihsel imajına nasıl gömüldüğünü de gösteriyor. Castagno'nun son eserlerinde beden, artık sadece bir güç ve itaat figürü değil, aynı zamanda parçalanabilir ve savunmasız bir yapı olarak da karşımıza çıkar. Özellikle, Kutsal Sebastian figüründe beden, hala güçlüdür. Ama aynı zamanda yara almıştır. Bu, yalnızca fiziksel değil, ideolojik bir dirençtir. Sebastian figüründeki mimetik güç, klasik kalıpların dışına taşar. Vücut hem bir kahraman, hem de bir kurban olarak karşımıza çıkar. Castagno, burada izleyiciye yeni bir mesaj iletir. Beden yalnızca güç ve kontrol için değil, aynı zamanda acı, yara ve fedakarlık için de bir platformdur. Böylece, Rönesans'ın Neoplatoncu düşüncesi alaşağı edilir ve Veneziano'yu zehirleme iddiasının arka yüzü de ortaya çıkar. Castagno, 1457 yılında öldü. Floransa, onun ölümüyle yalnızca önemli bir sanatçısını değil, aynı zamanda çelişkileriyle yaşayan bir zihniyeti de kaybetti. Andrea del Castagnò'nun sanatı, ne estetik bir huzur, ne de idealize edilmiş bir güzellik arayışı sunar. Onun duvarları, ideolojik birer savaş alanıdır. Her figür, bir düzenin taşıyıcısı, her beden, bir kontrol nesnesidir. Castagno'nun dünyasında figürler konuşmaz, ama baskın durur. Bu yüzden Castagno, erken Rönesans'ın en paradoksal sanatçılarından biri olarak hafızaya kazınır. Figürleriyle izleyiciyi hizaya sokar, mesafeyi kapatmaz, büyütür. Belki de bu yüzden, sanat tarihinin her yeniden yazımında, Castagno'nun adı hep bir ağırlıkla, hep bir gölgeyle, hep bir kudretle anılır.